Selam. Japonya'da ve Tokyo'da ikinci günümüze hoş geldin. Biz Özlem ve Samet. Şimdi sana Japonya'da 10 günümüz var ve bu 10 günde özetle neler yapabileceğimizi, listemizde neler olduğunu ve ne kadarını yapabileceğimizi görebileceğim bir seri başlatıyoruz. Önce haritamızı inceleyelim. Bu haritanın üzerinde tam 414 tane pin var. Bakalım kaç tanesini gezebileceğiz. Şimdi öncelikle yaklaş. Şimdi Tokyo pinlerimizi görüyorsun ve tabii ki en çoğu burada. Ardından Tokyo'dan sonra Fuji'ye, Fuji'den Kyoto'ya, Kyoto'dan Osaka'ya, Osaka'dan Kobe'ye, Himeji'ye ve hatta Kyoto'nun köylerine gideceğiz birlikte. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu videonun serisini izlemeyi, abone olmayı unutma. Videonun devamında 3 ay önceden yaptığımız bütün rezervasyonları, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve tüm ipuçlarını, kaldığımız otellerden yediğimiz içtiğimiz her şeyin rehberine ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdiden iyi seyirler. Tokyo'da ikinci günümüz ve günaydın. Aslında bizim bu oteli ayırmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu sabah dünyanın en büyük balık mezatlarından birine katılacak olmaktı ama yani şu manzarayı gördüğümde gerçekten buna kayıtsız kalamadım. Efsane bir otel seçmişiz dedik. Çok güzel bir kahve makinesi dizayn etmişler. Su bıraktıkları su şişesine göreydi tam da. O yüzden onu çekmek istedim. Hoşuma gitti. Ardından sabah 5.30-5.45 gibi balık mezatına doğru yola çıktık. Saat 06.15'te balık mezatı başlıyordu ve aksiyonun seslerini birazdan size canlı canlı dinleteceğim ve buraya gelmeden önce mutlaka eğer gelmek istiyorsanız ki mükemmel bir olay, buraya mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ki zaten tamamen ücretsiz. Balık mezatına başlamadan önce de şu el hareketlerinin ne demek olduğunu... El sistemi Teori isimli, sadece balık mezatları için, açık arttırmalar için geliştirilmiş bir dilmiş kendi aralarında. Mesela 9 işareti, işaret parmağı kıvrılmış şekilde Japonca'da 9 demekmiş. Örneğin sol el 1, sağ el 2'yi gösteriyorsa bu 12 anlamına geliyormuş. Yani kendi aralarında bu kadar sesin yükseldiği bir açık arttırmada gizliden gizliye rekabet edip ne kadar verebileceğini söylüyor. To show auctioneer their bid price and the quantity of product they are going to purchase. Buradan çıktıktan sonra sebze marketine geçiyoruz ve biraz da işleyişin nasıl olduğunu gördükten sonra geri otelimize dönüp hazırlanıyoruz ve kahvaltıya iniyoruz. Size biraz Japonya'nın açık büfe kahvaltısını gezdirmek istiyorum. Çünkü yaptığımız kahvaltılarda ikinci sıralamadaydı buranın kahvaltısı. Tokyo'da ilk sabahımız, şimdi kahvaltıya indik. Sadece toplayabildiklerimize bir bakın, kocaman kahvaltıdan. Samet maşallah her şeyi yedim ama benim bazılarını midem kaldırmadı maalesef. Aslında bu şekilde Japonya'da farklı oteller denememizin sebebi ise işte böyle kahvaltıda ya da evlerinde kullandıkları makinaları da birer deneyimlemek istemekte. Bakın burada gördüğünüz gibi pilav makinaları, çorba makinaları, ızgara sistemleri, bunların hepsini deneyimlemek istemiştim bu filmlerde izlediğimiz gibi. O yüzden ilk otelimizde bu kısmet oldu diyebilirim. Otelde gerçekten yoktu. Bir önceki ilk gün videosunu izlediyseniz gece zaten kahvaltıdan hemen sonra otelden bir taksi çağırmalarını rica ettik. Çünkü diğer otelimize bavul göndermektense taksiyle direkt Asakusa'ya ulaşmak çok daha doğru olacaktı. Çünkü Odaibay'ı gece gezmiştik zaten. Eğer zaman kalırsa gündüz gezmeyi tercih ettik. Biraz da taksiyi deneyimlemek istedik ama zaten bundan sonraki günlerin hepsinde taksiyi her gün kullanacağımızı bilmiyoruz tabii henüz burada. Taksiye binerken sizin tarafınızdaki kapının kendiliğinden açılacağını unutmayın. Taksiye bindiğimizde özellikle şimdi indiğimizde ne kadar tutacağını göreceksiniz. Kilometreyi de göstereceğim burada. Özellikle bindiğinizde Google Maps'ten göstermeniz yeterli olmuyor da açık adresi göstermeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. Biz taksideyken Tokyo sokaklarını şöyle birini siz de bizimle birlikte görüyor olacaksınız. Can I take the video? Geldik. Otelimiz valizlerimizi tutmayı kabul etti. Çünkü bazı oteller maalesef kabul etmiyor. Önceden görüşmeniz gerekiyor. Ve bir şey de fark ettiniz mi bilmiyorum. Otele girerken hemen resepsiyona girmiyorsun Tokyo otellerinde genelde. Mesela girdik. Girdikten hemen sonra 13 kat falan çıkıyoruz ve giriş böyle dalgalı falan. Gayet havalı.
Ki bu otel o kadar çok kovaladım ki arkadaşlar, size anlatamam. Bu otel asla çok pahalı bir otel. Sadece birkaç tane standart odası var. Yani burayı yakaladınız. Hemen şimdi de Asakusa'daki yürüyüş rotamız başlıyor. Bundan sonraki tüm yürüyüş rotasında bütün sokak ve cadde isimlerini tek tek yazacağım. Siz de buna göre yürüyüş rotanızı oluşturabilirsiniz. Çünkü araya farklı yerler ekledi diye ve tüm rezervasyonlarımızı da görüyor olacaksınız. Arkadaşlar gerçekten bu şehir yaşayan bir simülasyon. Şimdi siz de bizimle uzun bir yürüyüşe çıkıyorsunuz Tokyo sokakları. Okay. Next is your turn. はい、こちらがですね、上の2枚が領収書になっています。この下の計4枚ですね。 Japonya rotası nasıl planlanır onu anlatacağım ama şimdi gel sana özetle Tokyo'dan bahsedeceğim. Tokyo bildiğiniz gibi çok büyük bir yer ve hiçbir yeri kaçırmak istemiyoruz. O yüzden ben şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki Tokyo'yu 4'e böleceğim. İlk önce Odaiba'dan başladık. 1 numara Odaiba. Bir önceki akşam, yani bir önceki bölümde kaldığımız yer. Buradan sonra ikinci bölge olan Asakusa ve Ueno bölgesine çıkıyoruz. Bu bölümde zaten konaklıyor olacağız. Asakusa ve Akibara ne? Gün doğumunda Fuji'yi görmek, Sensoji'de ritüelleri yakalamak, en eski cadde Yanak Ginza'da yürümek ve elektronikleri incelemek. Üçüncü bölge neresi? Chiyoda ve Ginza. Chiyoda Ginza'da ne var? Karakteristik mekanlar, kafeler, restoranlar, rezervasyonlar ve alışveriş var tabii ki. Dördüncü bölge ise Shibuya ve Shinjuku Harajuku bölgesi. Gece hayatı, Japon sokak stili, yüksek gözlem kuleleri ve benzeri. O zaman hadi hemen başlayalım. Gelin Japonya'da telefonlar ne kadarmış birlikte bakalım. Girmeyin açıyor da çekiyordu. Şimdiki durağımızda Tokyo'nun en ucuz alışveriş caddesi. Aslında en çok da merakımızdan geldik buraya. Çünkü ayakkabı fiyatlarının falan aşırı uygun olduğunu duyduk. Ama replika olmasından korkarsanız da son günlere doğru sizi çok güzel bir alışveriş merkezine götüreceğiz. Baktığım şeydi ya, North Face. Hicribaşı Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü çok enteresan bir yer. Burada çoklu bir tren ağı var ve hepsinin birden geçtiğini görürseniz çok şans getiriyormuş size ve asıl bomba metro hattının aşağısına indiğinizde inanılmaz bir değişik
bahçeyle karşılaşıyorsunuz. Ben hiç böyle bir metro altında beklerken böyle bir manzara görmemiştim açıkçası. Kafedeyiz ama biz yanlış bir konuma gelmişiz. Burası istasyonun altında ve gerçekten bulması çok zor bir konumda. Asıl konumu açıklamaya ekliyor olacağım ama yine de burada da rezervasyonsuz bir şekilde Kirby karakterleriyle oluşturulmuş bu yiyecekleri hem tadabildik hem de içeriği görebildik. Şu an tam da robot kafedeyiz. Şimdi içeri gidip rezervasyonumuzu yaptırdık. İçeride robotlarla birlikte siparişlerimizi ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Robot kafede. Robot kafeye geldik, sipariş vermeye çalışıyoruz. So can I change next page? Because the next page is a photo page. Can I change? Okay, maybe some 2 days. Biz bu arada Tokyo'ya gelirken bütün rezervasyonları neredeyse 3 ay önceden yaptık. Çünkü kalmıyor maalesef. Robot kafede çok güzel düşünülmüş bir niyet var. Burada kanser hastaları ya da ağır hastalık geçirenler için bir kafe oluşturulmuş ve aslında robotlar sizinle o hasta kişiler konuşuyor. Onlara da iş olmuş oluyor ve şu robotların işleyişi falan inanılmaz, muazzam yani. Hatlar falan. İzlemek çok güzeldi. Yemeklerimizi seçtik, yemeklerimiz geldi falan. Portakal suyunu kim sevdi? Elma suyu. Çaylar. Masa-san, arigatou gozaimasu. Evet, herkes mutlu mu? Excuse me, please take your drinks. How about you say with me? Cheers. Cheers. Okay. Cheers, 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 cheers. Cheers. Yay. Kanpai, enjoy. Bay bay diyor muyuz? Bay bay. Şu an videodasın. Kendilerinden izin isteyerek tatlılarımızı da burada yemiş olduk. So just moment. Soğutucu var burada bak. Buz. Buz koymuşlar buraya. Burada da var. Ya su koymuş varmış. Burada da buz var. Aşağıya. İki tarafı soğuk. Ellesene. Robotu kırdı. Güzel fikir ha. Bakın o tarafa işaret yapmasın. Getir. Bir şey çok iyi. Nasıl tadı? Güzel. Nice to meet you. I will be this time. I'm sorry for you. I can speak with you. Cumartesi günleri barista etkinliği oluyor ve barista da bir robot. Ve onu da bekledik biz bunun üzerine. Bizim rezervasyonumuz saat 12'deydi. 2'de de barista etkinliği vardı. Şimdi barista etkinliğine götürüyorum. Yani bu kol hareketleri falan muazzam. El hareketlerine çok dikkat edin. レトルがセットされてるのかを確認してます。I'm checking if coffee and French press and paper. はい。コーヒーの豆とフレンチプレスのチェックをしました。はい。Alright, I'm ready. I'm going to light the stove. コンロに火をつけました。I take the French press with my right hand. The coffee with my left hand. 正面を向きます。I will turn back to front.
今からフレンチプレスの中にね、コーヒーの方を入れてきますよ。Put the coffee in the French press. Everyone, please take a look. I will lift the light of the French press. Okay. I will reflect the light of the French press. Okay. 皆さん注目してください。コーヒーをフレンチプレスの中に入れますよ。Now everyone, please pay attention. Put the coffee in the French press. 1, 2, 3. うまくいったら拍手をください。Thank you. I want your applause. Please give me more applause. One more dance. It's going very well so far today. すごいうまくいってます。めっちゃ緊張してます。すごいすごい。あれですよ、画面上ね、皆さんが思ってる以上に僕は今汗かいてるんですよ。ああ、いいグッドワン。なんだろうな。食べました。Slowly pour hot water into the French press. Yes, okay. うまくいきました。それではケトルをお片付けします。バイバイ。Bye bye. Thank you for today. Thank you. Have a good day. Have a good day. Bye bye. Henüz öğleden önce 7 kilometre yürüdüğünde saatim bile şaşkın alarm vermeye başladı. Biraz şehrin sokaklarında kaybolduktan sonra bir sonraki rezervasyonumuz olan Pokemon Cafe'ye geliyoruz. Ya erken yapıyor erken. Tamam olmuş. Durmadan geçiriyorum. Yani inanılmaz gerçekten. Rezervasyon bu arada çok zor. Ama şunu da söyleyebilirim ki rezervasyon yaptırmak zorunda değilsiniz. Eğer şu kırmızı çizgiyi geçmeyi başarırsanız girişteki kişiyle konuşup sadece şu şovu izleseniz bence yeter. İnanılmaz olan oydu. Yemekler de bu şekilde. Hani denemek istiyorsanız tabii ki deneyin. Bu arada yemekler güzel, kötü değil. Ama ben şu şovu yani Tokyo'ya kadar gelip burada yerinde izlemeyi sevdim. Yani içimdeki çocuk buna çok mutlu oldu. Bu arada sadece Tokyo'da değil Osaka'da da var ve Osaka biraz daha sakin, onu da söyleyebilirim. Yemeğin sonuna doğru Pikachu Show çıkıyor. Pikachu Show'dan sonra size Pokemon Cafe'de bu değişik hazırlanan yemekleri de göstermek istedim. Çünkü çok farklıydı birbirinden. Ardından arkasındaki dükkana gidip bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Buradaki her şey sadece Tokyo'da varmış. Yani başka hiçbir yerde bulamazsınız. Lisanslı ürün olduklarını söylediler. Ben de kendime buradan bir Pokemon topu ve bir çanta aldım. Çok severek kullanıyorum. Buradan çıktıktan sonra artık tamamen Tokyo'yu
böyle o farklı sokaklarını gezebilmek için oluşturduğum bir yürüyüş rotası. Yani sokaklarda gördüklerimize inanamayacaksınız. Bunları da size göstermeye çalıştım. Buradan sonra akşama doğru bir Michelin yıldızlı restoranda rezervasyonumuz var. Oraya kadar sokaklarda gelin kaybolalım birlikte. Şimdiden iyi seyirler. Biz bunların yanına yandık. Burada bir şey çekilebilir. Yürüyüş. Gidelim. İşte bu anime kıyafetli kızlar var içeride. Ayaklara yaparlar mı? İyi olur. Ayaklara yapıyorsun. O zaman tamam hadi gidelim. Hadi değil. Çıkalım. The local train bound for
keş mi? Gerçekten. Oğlum bunlar niye böyleler ya? Belki vermemek. Bunlar da Bu akşama çok güzel bir rezervasyonumuz var. Burası aslında o animelerde gördüğümüz o el işi dükkanlarından ve Michelin yıldızlı bir restoran ve inanılmaz ucuz. O yüzden çok önceden rezervasyon yaptırmıştık. Hatta girişte kendileri nasıl yaptıklarını falan gösterdikleri bir ekipman da var. İçerisi ise tamamen lokal ve Edo tarzı. Ben resmen sinema filmi izliyormuşum gibi ve kendimi bir sinema filminin içerisinde bulmuşum gibi bir ortam var. Çok güzeldi. Yeniliklerimizi ve nasıl translate ettiğimizi de hatta burada görüyor olacaksınız. Restoran o kadar güzel bir yerde ki yemek yemeye gelmeseniz bile sadece burayı görmek için gelebilirsiniz ama mutlaka akşam gelin çünkü sokaklar gerçekten inanılmaz popüler de değil. O yüzden çok kalabalık da değil. Biz Shibuya Caddesi'nden çok daha fazla eğlendiğimizi söyleyebilirim. Evet. Buradan çıktıktan sonra direkt Shibuya Skya'ya gidiyoruz çünkü orada da rezervasyonumuz vardı. Bu arada saat hava karardı ama saat şu anda 4-4:30 falan. Shibuya Skya'ya gidiyoruz. Zaten gelir gelmez aşağıda asansörün orada bütün rezervasyonların dolduğunu söylemişlerdi. Shibuya Skya'ya çıkarken çok enteresan bir şey var ki zaten valizinizi falan bırakabiliyorsunuz ama çıktığınızda 100 yendi sanırım. Bozuk parayla çalışan dolaplar var. Bu yüzden bizim yanımızda da böyle bir para olmadığı için biz direkt çantalarımızı falan koyduk ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Çünkü Shibuya Skya'ya çıkarken, en üst kata çıkarken herhangi bir şapka, çanta kesinlikle bulundurmanıza izin vermiyorlar. Sanırım uçabileceğinden. Çünkü yukarıya birazdan çıktığınızda göreceksiniz. kulak gitti bende. Benden çıktı mı ki? Çıktı. Gaza basıp çıkıyor direkt. Ha? Bana bak. Görmüşsünüzdür. En çok fotoğraf çekilen yer ayrıca bir ücreti vardı. Ona da ayrıca bir sinir oldum ama muadili kesinlikle var. Birazdan benim fotoğrafımızı da görürsünüz.
Otelden çıktıktan sonra en aşağıda bayağı büyük bir tatlı dükkanı var. Gördüğümüz ve denemek istediğimiz bütün tatlıların resmini göstererek deneyeceğimiz tatlıları satın aldık. Ne güzel yapmışlar değil mi? Evet. Biraz fazla bir şey düştü. Şey mi açıyoruz? Pırlanta mı açıyoruz? Hediye mi aldık? Hadi yiyelim. Açamıyorum. Çektiyseniz. Yiyelim hadi. Şunu da alalım. En son Güzel. ısır da içini görek. Isır bir tanesini çevir. Bayağı Aynen üstündeki tersini, buz. aynen tersini çevir. Yani Çok dondurma. güzel ama. Üstündeki dondurma. Ve otele geçtik. Otelin de inanılmaz güzel bir terası vardı. Zaten tam da bunu istiyordum. Japonya'yı yukarıdan izleyebileceğim, caddelerini gece izleyip, yemek yiyip, keyif çatabileceğim bir otel istiyordum. Tam olarak bu otel onu karşıladı. O yüzden çok mutluyum. Zaten konforumuz için de her şey düşünmüşler. Şöyle yapacağız ama. Buradan sonra biraz da odada devam ettik. İade ettik. Sonrasında size odamızı gezdireceğim. Videonun başında burayı çok zor ayırdım diye söylemiştim ama burası 15 metrekare falan arkadaşlar. Burayı tamamen otelin güzelliği ve kahvaltısı vesaire için ayırmıştık, manzarası için. Her şeyde düşünmüşler. Mesela yastığın altında odanın aydınlatmasını düzenleyebileceğiniz bir sistem var. Yine pijamalarımızı koymuşlar. Hepsi birbirinden güzel. Bir hava temizleyici var. Bir masa var. Kahve makinesini ve kapsüllerini düşünmüşler. Böyle kettle ve çaylar da var. Bir dönüştürücü kablo dahi düşünmüşler. Banyoya geldiğimizde yine tuvalet zaten bildiğiniz gibi. Bu arada genelde kaldığımız bütün otellerde küvet vesaire de vardı. Yine bütün banyo malzemeleri, el kreminizden ahşap fırçanıza kadar her şey düşünülmüş. Bornoz, terlik kurutma makinesi vesaire her şey vardı. Odaya geldiğimizde de yine aldığımız birkaç tatlıyı denedikten ve pijamalarımızı giydikten sonra hadi bakalım. Bundan büyükleri de var. Orada gördüm. Tokyo'da 3. gün bir sonraki videoda Fuji'ye gidiyoruz. Abone olup beklemede kalın. Görüşürüz.